Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün size aslında sağlık küpü bir şey yapacağız. Kefir. Emre'nin anneannesinin, dayısının, dıdısının, bıdısının farklı kefirleri var. Ayrıca bizim aktardan da alıp yetiştirdiğimiz. Bunlar böyle minik minikler yavaş yavaş büyüyorlar. Mantığı ne? Karnabaharımsı tanecikler. Aslında sütün şekeri, laktozunu alkolik fermentasyonla bir nevi çok faydalı bir böyle ayranımsı bir içeceğe dönüştürüyor. Şimdi bunlar burada dururken yanlış ocağımı yakıyorum. Ona koyuyorum o yüzden. Yarım litre. Şimdi kefir mayasını aktardan satın alabiliyorsunuz, böyle suyun içinde satıyorlar. Aktardan aldığınızda size şöyle satıyor mesela yarım litrelik kefir mayası gibi. Ona göre siz alıyorsunuz. Sonradan hatta o maya büyüyor. İsterseniz yarım litreden 750'ye de çıkabilirsiniz. Ya da o artmış, bazen bir parça doğuruyor. Şu minik tane mesela bu doğurmuş bir tanesi. O doğuran parçayı da başka bir sevdiğiniz insana verebilirsiniz. Şimdi mayam var. Sütüm 25 derece olması lazım. Şimdi bu böyle 26 derece gibi ama bilerek 26 dereceyken bunu kavanoza boşaltıyorum. Çünkü kavanozun da derecesi işte atıyorum şu an burası 18 derece ise birazcık o sütü soğutacak. Hatta Emre bu arada bunu böyle 35 derecelerde falan yapmayı mesela tercih ediyor. Dolayısıyla aslında 35'e kadar yapabilirsiniz. Fakat yani bu işin kitap yapma şekli 25 derece. O 25 büyük ihtimalle birkaç bakteri 35'te yok oluyor olma ihtimali var. O yüzden hani olması gerekeni bilin ama böyle 1-2 derecede fazla olursa dünyanın sonu gelmez. Bundan sonra kapağı üstüne böyle koyuyorum. Sadece hiç kapatmıyorum. Sadece böyle yerleştiriyorum. Bunu bu şekilde artık güzelce sarmalayacağız. Battaniyenin ortasına koyuyorum. Altına aklınızda olsun. Mesela yoğurtta falan da o bir hata olabiliyor. Altına böyle bir tahta koymayıp sadece üstünü sardığınızda diyelim mermerin soğuğu onu nasıl böyle hani taşa oturma çocuğum olur alttan soğuk kaparsınız gibi bunu da altına muhakkak bir şey koymak lazım ki o soğuğu hani yemesin. Battaniyemi de böyle bir sarıyorum. Kapak boşta, onu muhakkak unutmayın. Sonra bunu sardığımızda bir gün sonraya kefirimiz hazır oluyor. Daha evvelden yapılmışı var olarak göstermek istiyorum. Şöyle bakın, böyle bir şey. Mis gibi de kokuyor. Bunu böyle şimdi süzüyorum. Şimdi diyeceksin ki Neski niye süzüyorsun? Çünkü buradan kefirin o taneciklerini alacağız. Kefir tanelerinin hani paslanmaz çeliğin en önemli özelliği işte bakteri itici özelliğidir. Ona değdiğinde garibanlar böyle bir sarsılıyorlar, ediyorlar ve performanslar azalıyor. Dolayısıyla böyle tel bir süzgeç değil. Bu pazarlardan bunların plastiklerini de alabilirsiniz. Bizde böyle bir şey var. Böyle yavaş yavaş bunu süzüp sevgili bu gelen büyük parçaya da dikkat edin süzerken. Bir parça yoğurtmuş gibi oluyor ama ona zarar vermemek önemli. Şimdi aşağıdaki kefiri süzdüm. Bu çocuğu şöyle kenara alıyorum şimdilik. Dur bakayım sen şöyle içeri. Bunu bir yıkayacağım. Bunu tekrardan bir kavanoza yerleştirip buzdolabında bir gün sonra çok daha lezzetli olacak. Şimdi bunu niye yıkadım? Kefiri yaptık. Ertesi günü aynı şekilde yani hemen bu kefirin üstünü birazcık temizleyip tekrardan kavanozla mayalayabilirsiniz. Yok ben mayalamayacağım Refika derseniz de şöyle bir şey. Yine bunu süzgece alıyoruz. Yavrucağı böyle bir iyice içme suyuyla bir süzgeçten geçirerek yıkamakta fayda var. Bunu yok artık ben kullanmayacağım bugün diyorsanız önce şöyle suyunu koyalım. Hop. Evlatçıkları böyle içerisine atıyoruz. Kullanmadığınız zaman da buzdolabında bu şekilde saklayabilirsiniz.
Böyle bu ne kadar çok uzun ben tavsiye etmiyorum ama böyle 1,5 yıl bile buzdolabında sakladım diyen kadınlar var. Ama yani 1-1,5 ay sonra bir arada böyle bir muhakkak bir kere daha bir mayalayıp, yani yapamıyorsanız da 1-1,5 ayda bir kendisine böyle bir sütle böyle bir ziyafet çekmesine izin verin derim. Şimdi bu klasik kefirin yapımı ve muhakkak yapın diyorlar. Millet işte böyle probiyotik haplar vesaire almayın ama bunu muhakkak yapın. Çok kolay. Yani öğrenci evinde bile yapılabilecek bir şey aslında. Bundan sonra bizim mutfakta böyle bir ben acaba yapabilir miyiz vesaire diye şüphelenirken bir kuzguncu komşu muhabbetinde de tamam artık bu işe başlıyoruz dediğimiz bir şey var. O da kefirden peynir. Böyle labne peynir gibi. Sen hiç böyle bir şey duydun mu? Duymadın mı? Ona bak, çok lezzetli bir bu kefir oldu. Hatta böyle işte bir gün 2 gün içemediniz, canınız istemedi falan. Bunu böyle süzüp nefis bir süzme yoğurt bir taraftan. Bir taraftan da böyle hafif ekşimikli bir labne gibi nefis bir peynire dönüşüyor. Bunun üzerine zeytinyağı da verebilirsiniz. Hani çocuğunuz böyle büyük bir şekilde içmiyorsa süzüp bunu verip hatta suyunu da meyve suyuyla karıştırıp sonradan hafif böyle bir karbondioksit çıkarıyor tabii mayalar ziyafet çekince. Gazlı bir meyve suyu içeceğine de dönüşebiliyor. Bunu da yapabilirsiniz. Ve böylelikle aslında ben 2 kaşık 3 kaşık yediğinde bayağı böyle bir kavanoz kefir yemiş gibi de oluyorsunuz. Tadına bakmak isterseniz emrinize amade efendim. Kefirle ilgili genel olarak bilgiler böyle. Ben şimdi 6 ay seyahate gidiyorum Refika derseniz de isterseniz bunu böyle bir 2-3 gün oda sıcaklığında kurutup sonradan tekrar böyle önce ılık suyla yine 25-26 derece ılık suyla yıkadıktan sonra ve 1-2 günde 1'e 3 yani bunun 3 katı kadar süt ile bir gün boyunca bekletirseniz tekrardan kefiri uyandırmak mümkün oluyormuş. Bunu da Artun Ünsal'ın kitabından öğrendim. Henüz yapmadım ama hani aklınızda bulunsun. Kefirle ilgili ne oldu? 6 ay gidemiyorsun tabii bir yere. Evet. 6 ay bir yere gidemiyoruz. Hep burada yemek yapıyoruz. Doğru. Bir hafta bile mutfaktan uzaklaşamadığımız da doğrudur. Çok şükür. Allah herkese böyle sevdiği işler nasip etsin diyelim. Kefirle ilgili genel olarak herhangi bir sorunuz olursa aşağıda onlara bakıp ben hepsini cevaplayabilirim. Burada böyle kefir delisi bir ekip de var. Hep beraber enteresan fikirleriniz olsa ne olur onları da söyleyin. Burada da deneriz. Hatta belki sizle de paylaşırız. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ki bu güzel muhabbetlerimiz devam etsin. Sevgiler, görüşmek üzere.